Define ve Arkeoloji YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz değerli dostlar. Bu define ve arkeoloji videomuzda da, yine her zamanki gibi, sizlere çok ama çok, birbirinden değerli bilgiler vermeye çalışacağım. Dilerim sizlere fayda sağlar. Evet arkadaşlarım, bu videomuzun konusu yılan define işareti olacak. Yılan define işareti nedir? Ve anlamları nelerdir? En çok karşımıza çıkan işaretlerden birisi de yılan figürüdür, ancak yılan figürü oldukça karmaşık bir figürdür. Yılan sayısından, duruş şeklinden ve boy uzunluğuna kadar detaylar içermektedir. Yılanın yönü definenin yerini gösterir. Eğer define araması yaparken bu sembollerle karşılaşırsanız, define işaretlerinin olduğu alanlarda, daha detaylı tarama yapmak ve işaretlerin anlamlarını dikkate almak iyi olacaktır. Özellikle eski gömülerde, bu sembollere sıkça rastlanmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, yasal olmayan hiçbir işlem yapmayınız ve teşvik etmeyiniz. Hiçbir tarihi bulguyu ve eserleri veya işaretleri, kırıp, döküp, tahrip etmeyiniz. Yılan en büyük tılsımdır, yılan tılsımına çarpılırsan çok uzun bir süre, hoca gezersin. Yılanın parasını almak her baba yiğidin harcı değildir, yılan varsa orada mutlaka dere veya su vardır. Öpüşen yılan genelde dere yatağında olur. Ve girişi yılanların tam ortasındadır, yılan S yapıyorsa, buradaki derede S harfi şeklinde kıvrım yapıyordur. Yılan aslında derenin, bir nevi haritası veya krokisidir. Yılanlı kayaya iyi bakarsan para derenin neresinde anlarsın. Çünkü mutlaka arazideki tuhaflıkları fark edersin. Ama bazı farklılıkları görebilmen için, bu işlerle alakalı bilgi sahibi olman lazım. O nedenle bu define ve arkeoloji videosunu iyi dinle ve izle. Çöreklenmiş şeklindeki yılanın parası çok uzak olmaz aslında, çünkü çöreklenmek demek, durmak, hareketsiz kalmak, beklemek, korumak, tehlike, saldırmak, savunmaya geçmek ve ölüm anlamına gelir. Yılanın türüne göre de değişmekle birlikte, sıçrama mesafesi kadar veya o civarlardadır yılanın parası. Yılan genelde paraya bakar vaziyette çöreklenmiştir. Ama çöreklenme şekline göre de arka tarafı da araştırılmalıdır. Yılan işareti en sık rastladığımız işarettir, genelde mezar için resmedilen işaret olarak bilinse de, bazen direkt gömü anlamına da gelir. Tılsımı en güçlü olan işarettir. İnsan kanıyla yapıldığı bilinmektedir, ama tabii ki farklı şekillerde de bazen yapılmış olabilmektedir. İnsan kurban edilerek yapılan tılsımlarda, yılan işareti koyularak bölge koruma altına alınır. Bu milattan önce olan yılanlar için geçerlidir. Milattan sonra 3. yüzyıldan sonra, yılan güç kaybetmeye başlamış liderliğini haç işaretine bırakmıştır. Arazide görülen en güçlü tılsım haç işaretidir. Yılan define işaretinin definesi veya gömüsü, yönü doğuya bakan yılanların defineleri, hafif rampa yapan tepeye doğru çıkılarak aranmalıdır. Yönü batıya bakan yılanların defineleri ise, aşağı doğru salınıp dereye inmeden giriş aranmalıdır. Her yılan bir olmayabilir, yılanların çözümünde şekilsel tasarım ve ölçüleri çok önemli olup, nerede ve nasıl araştırma yapacağımızı anlatan şifrelerle doludur. Bir üst üste 3 mezar der. İshal taşı üzerindeki işarete yönlendirir. Her boğum bir mezar der, mezarlar yılanın baktığı yöndedir. 2 derenin kesiştiği yerdeki kara taşı bul altına bak. Yılanın baktığı yerde taş yığını vardır yer burasıdır. Yılanın boyu ölçülür 1 santime 68 santim olarak hesaplanır karşıya gidilir yer orası. 7. Öpüşen yılanın sargı sayısı, derinlik verir, her sargı 70 santimdir, yön veren işareti bulmalın ne kadar derin olduğunu anlayabilirsin.
8. Bayroslu Tepe'ye çık, güneşin hem doğuşunu hem batışını buradan görürsün, yer orasıdır, toprak zemine dikkat et. 9. Yılanın yönü kuzeye bakar vaziyette ise malı önündedir, boyunu ölç 1 santime 68 santim önüne bak. 10. Yılan yanında yuvarlak oyma varsa mezardır, yılan mezara bakar vaziyettedir. 11. Kabartma yılanın gömüsü derin olmaz, dereye in, suya yaklaş. 12. Saldırır vaziyette yılan dere suyunun karşısında yontma kayayı verir, bu kaya, kışın dere çok aktığında, suyun altında kalır. 13. Yılan patika yolu verir, yolun kıvrım yaptığı nokta önemlidir, yılan tasarımı yol ile aynıdır. Yolun kıvrım yerlerindeki dağın, burun yaptığı alanlar mutlaka bakılmalıdır. Yılan define işareti anlamları ve çözümlerindeki diğer düşüncelerimiz şöyledir. Yılan, antik dönemlerden günümüze uzanıp gelen bir semboldür. İlk defa kimlerin ve hangi dönemlerde kullanıldığı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak dünyanın pek çok yöresinde farklı uygarlıklar tarafından değişik düşüncelerin sembolize edilmesi anlamında kullanıldığını arkeolojik araştırmalardan biliyoruz. Aynı sembol, geçmiş pek çok dönemlerde büyücülük sistemlerinde, tıp alanında, ölüm ve doğum kültürünün ifade edildiği sosyolojik kontekstlerde, soy bilim dallarında ve son dönemde de, define meraklılarınca farklı amaçlar için belirli anlamlarda kıymet ifade etmektedir. İnsanlık tarihinde bilinen, çok uzun dönemler içinde, yılan motifi hep insanla iç içe olmuştur. Bazen tapınaklarda, bazen dağlardaki kaya üstlerinde, bazen heykellerde ve fresklerde ve bazen de sikkeler üzerinde, yılan motifi insanoğlunun hayatında daima çok önemli yer işgal etmiştir. Onun ifade ettiği anlamlar aslında çok fazladır. Sadece defineciye ait bir sembol gibi görmek çok ama çok yanlış bir bakış açısıdır. Defineci arkadaşlar işaret çözerken öncelikle işaret olan coğrafya çok iyi etüt edilmelidir ve işareti hangi dönemdeki insanlar yapmışlar, o dönemde yaşayan insanların diller, ölüm ve doğumda neler yapıldığı, alışkanlıkları, örf ve adetleri, dilleri, dinleri gibi bilgilerin bilinmesi veya araştırılması gereklidir ki işaretlere yüklenen anlamları doğru yorumlayabilin. İşaret yapıldıktan sonra geçen zaman göz önüne alınırsa coğrafi yapıda değişiklik gözlenebilir. Yardımcı işaretler tahrip edilmiş olabilir, çözüm sürecinde, negatif her konu göz önünde bulundurularak, gerektiğinde yardım alıp sonuç aranmalıdır. Evet arkadaşlar, muhakkak bu yılan define işaretinin tüm anlamları değildir, ama eğer talep olursa daha detaylı bir şekilde video paylaşıp sunarım. Şimdilik bunları bilmeniz, mantığınızı da kullanırsanız, size çok yol kat ettirecektir. Emin olabilirsiniz. Bir dahaki Define ve Arkeoloji YouTube kanalı videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, şansınız açık olsun.